Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum patiğim. Görüntü itibariyle 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Çok güzel, çok şık bir patik oldu gördüğünüz gibi. 5 şiş patik bilmeyen hanımların tercih edebileceği bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numaralı ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak şöyle yeşil ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi attım. Şu başlangıçta şu ipimiz kaldı. Bekleyebilir. Taban yaparken yine kullanacağız onu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde sırası ile ters olarak örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık artırmalara başlayacağız. Artırmaları ön yüzde yapacağız hanımlar. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın ön yüzdeyim, düz örgü örüyorum. Hemen buraya bakın şöyle ipi parmağıma dolayarak artırmamı yaptım. İlmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da şöyle bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. Arka yüzde yapmıyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine artırmalarımıza ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğini alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen buraya bir ilmek atıyorum. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Şimdi 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri artırma yapmadan ters öreceğiz. Ön yüzde 2 ilmek örüp artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp artırmamızı yapacağız. Biz bu artırma işlemine şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Ben bu patiğimde bu şekilde yaptım. 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından da 28 ilmek olduktan sonra arka yüzde ilmekleri ters örelim. Ön yüze gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzde modele başlayacağız. Krem ipimi ekleyeceğim. Model 4 sıradan oluşuyor hanımlar. Her 4 sırada bir yeni modeli kuruyoruz. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen yapacağım hanımlar. Krem ipimin ucunu şurada kendine düğümlüyorum. Yani patiğimi sökülmesin diye buraya düğümümü atıyorum. Şöyle baktığımızda kenara 2 tane krem ördük. Bir tane daha örüyorum. 3 tane krem ilmeği ördüm. Kenar ilmeğim ile birlikte. Bir yeşilimi örmeden alıyorum. Şimdi tekrar 3 krem, bir ilmek yeşili örmeden sağ şişime aldım. 3 kremimi düz örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Bir yeşilimi örmeden aldım.
3 krem örüyorum. 1 yeşil örmeden aldım. 3 krem, 1 yeşil. Ve kalan son 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ön yüzde modelin birinci sırasını bu şekilde ördük. Arka yüzde modelin ikinci sırasını yapacağım hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzde. Yine ip benden tarafta bakın, yeşilimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde modelin arka yüzde ikinci sırasını böyle örüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük. Ön yüzde modelde 3. sıradayız hanımlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Ön yüzdeyim, ilmekleri düz öreceğim. Kenar ilmeğini aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile düz örüyorum. Yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Krem ilmeklerimi yine düz örüyorum. Yeşilimi örmeden aldım. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Yeşilimi örmeden aldım. Kremlerimi düz örüyorum. Yeşili örmeden aldım. Son 4 krem ilmeğim düz örülüyor. Ön yüzde 3. sırayı tamamladık hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar, ilmeklerimi şöyle yapacağım. Bakın modelin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzdeyim. İlmeklerimin hepsini düz öreceğim. Bakın kremlerimi ördüm. Yeşilimi de düz örüyorum. İlmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Ön yüze ters örgü düşüyor. Yani haroşa görüntüsü oluyor. Modelimizin sonuncu sırası bu şekilde yapılıyor. Bu defa hanımlar bakın sonuncu ilmeğimi, sonuncu sıramızı tamamladık. Ön yüzde renk geçişi yapacağım zaman şöyle yapıyorum. Kremimi kendime doğru alıp krem ipimi kendime doğru alıp son ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. Bakın hanımlar, ilk modeli tamamladık. Şimdi ikinci modeli yeşil ile yapacağız. 4 sıradan oluşan ilk modelimiz krem ile oldu. Şimdi yeşil ile yapıyoruz. Ya aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Buralarda 3'er tane krem vardı ilk modeli yaparken. Tam ortadaki kremleri örmeden alacağız. Diğer ilmekleri yeşil ile öreceğiz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi düz olarak yeşil ile örüyorum. Bakın burada 3 tane krem vardı. Ortadaki krem bu oluyor. Bunu örmeden aldım. Şimdi 3 tane yeşilimi örüyorum. Bakın altta 3 krem vardı. Tam ortadaki kremi örmeden aldım. 3 yeşil, 1 krem. Böylece ikinci modelin ilk sırasını yapıyoruz. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1 krem örmeden aldım. 3 tane yeşil ördüm. 1 krem örmeden alıyorum. 3 yeşil, 1 krem. 3 yeşil, 1 krem. Ve kalan 2 ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. İkinci modelin ilk sırasını bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Modelin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yeşil ilmeğimi ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Yeşil ilmeklerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Arka yüzde ikinci sıramız. Kremi örmeden aldım ve son yeşil ilmeğimi ters örüyorum. Geri döndük, ön yüzde modelde 3. sıradayız hanımlar. 3. sıramızda da yapacağımız işlem şu. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın yine kremi örmeden aldım. Yeşillerimi düz örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 3 yeşilimi düz örüyorum. Bu şekilde. Kremimi örmeden aldım. Yeşil ilmeklerim düz örülüyor.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Yeşiller düz örülüyor. Kremleri örmeden alıyoruz. Son 2 yeşil ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. İkinci modelin 4. ve sonuncu sırası. Bu sıramızda da hanımlar yine krem modelde olduğu gibi kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Bakın örmeden aldığım kremlerimi de bu sırada düz örüyorum. Hepsi düz olarak örülüyor. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Bu aşamada ön yüzde hanımlar artık 4 sırayı tamamladık. Ön yüzde krem ipimize geçeceğimiz için yeşilimi aradan arkaya doğru alıp son ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ikinci modeli bitirdik. Şimdi hanımlar 3. modelimize başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak bakın. 3. modeli de aynı şekilde yapılacağız. Krem yapacağız. Krem modeller aynı şekilde yapılıyor. Yeşil modeller yine aynı şekilde yapılacak. Şimdi 3. modele başlayalım. Krem ipimi yine alıyorum. İlk krem modelde yaptığımızın aynısını yapacağız. İlk modelde ilk 3 ilmeği krem ile örerek başlamıştık. 3 tane krem örüyoruz. 3. modelin 1. sırası hanımlar. 1 yeşili örmeden alıyoruz. 3 krem, 1 yeşili örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 3. modelimiz hanımlar bu. İlkini krem ile yaptık. 2. yeşil, 3. yine krem. Son 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğim hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle ters olarak örüyorum. Yani krem ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşilimi örmeden alıyorum. Kremlerimi ters örüyorum. Yeşilimi örmeden alıyorum. Modelin arka yüzde 2. sırası. Kremlerim ters. Yeşili örmeden aldım. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. Şöyle. Bakın ilk 2 modelimiz burada şeklini iyice gösterdi. Ördükçe zaten kendini gösteren bir model. Şimdi modelde 3. sıramız hanımlar. 3. sıramızda yine ön yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Yeşilleri örmeden alıyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmekleri ördük. Geri dönüyorum. Arka yüzde 4. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra sonuncu sıramızda ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. Böylece 3. modelimizi de tamamlamış olduk. Sıra sonuna kadar bakın yeşillerimi de yine düz örüyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Artık ön yüzde renk geçiş yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Bakın hanımlar, ilk 3 modelimizi böylece tamamlamış olduk. Şimdi diğer 4. modele geçeceğiz. İkinci yeşil modeli nasıl yaptıysak yine bunu da aynı şekilde yapacağız. İlk ilmeği yeşil ile öreceğiz. Bakın 3 tane krem var ya bir önceki modelde yaptığımız. Ortadaki kremi örmeden alacağız. Sonrasında 3 yeşil 1 krem, 3 yeşil 1 krem olacak şekilde modele devam edeceğiz. Modelimizin hepi topu bu kadar. Her 4 sırada bir kendini tekrarlayan, kendini yenileyen bir model. Hanımlar ben bu patiğime ön bölümüne toplamda ne kadar model yaptım söylemek istiyorum. Hemen şu yeşilleri aradaki yeşilleri saymayacağım. Kremleri gösteriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4,
5 tane model yaptım. 5. krem modelimin arka yüzde 4. sırasına kadar ördüm. Sonra yeşil ile yeni modelle geçiş yapmadım. Bu aşamada hanımlar 5 tane bu krem model olduktan sonra, örüp geldikten sonra sizlere mezura ile ölçüyü de vereceğim. Ölçülerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü size anlattığım gibi tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümündeki modellerimi yaptım geldim. 5 tane bakın krem modelim oldu. Şimdi krem ipimi kullanmayacağım. Yeşil ipimi kullanacağım. Artık yeni model yapmayacağız. Bu aşamada sizlere hemen mezura ile ölçüyle vereyim hanımlar. Daha bir emin olalım. Ona göre ölçülerinizi ayarlayın. Bakın burun kısmından itibaren şöyle mezuramı sıfırladım. Şöyle. Ölçüyü şöyle veriyorum size. Burası hanımlar şöyle 11,5 santim. Gördüğünüz gibi. Şu en ölçüsünde veriyorum. Bakın hiç esnetmeden, gerdirmeden veriyorum ölçüleri. Çünkü esneklik payı da var. Patiğin. 9,5 santimde enimiz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Krem ipimizi kullanmayacağız artık. İlmeklerin tamamını yeşil ipimiz ile sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Artık burada krem ipimle işim bittiği için şöyle krem ipimi kesiyorum. Patiğimizi artık tamamen yeşil ipimiz ile, ana renk ipimiz ile devam edeceğiz. Hemen şuraya düğüm attım patiğim sökülmesin diye. Şu an ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmekleri sıra sonuna kadar düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şimdi de arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri 2 sıra örmüş olduk. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Yani şu bölümü. Hanımlar şimdi de 28 ilmeğimiz var. 28 ilmeği 2'ye böleceğiz. 14'er ilmek. 14 ilmek olarak sağ kenarı, 14 ilmek olarak da sol kenarı öreceğiz. Patiğimizin şu kenarlarında da hanımlar şuralarda 7'şer ilmek haroşamız var. Şimdi ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Şimdi bu kalan bilek bölümüne gelen 7 ilmek de haroşa olacak. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz olarak örgü örerek elde ediyorum. Şimdi bir 7 ilmek daha öreceğim. Böylece 14 ilmek olacak. Bunlar haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Şu bilek ayrımında hanımlar. Şu öndeki 2 ilmeği yer değiştirdim. Böylece 7. haroşa ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirmiş olduk. Bu şekilde bu bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi şu tarafta da yine sayalım. 4, 8, 12, 14 ilmek kaldı. Bu sol taraftaki 14 ilmek bekleyecek. Biz önce patiğimizin sağ kenarını yapacağız. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Buradaki ilmekler bu şişte beklesin. Ben bir diğer şimle buradaki ilmeklerimi öreceğim. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Sadece haroşaları ön yüzde ve arka yüzde düz örüyoruz. Kenarda kalan 7 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Bakın. İlk bölümü yaptık. Devam ediyorum yine. Kenardaki 7 ilmeğimi ön yüzdeyim. Düz öreceğim. Bakın 7 haroşa ilmeğime geldim. Yine haroşalarımı da düz örüyorum. Geri döndüm hanımlar yine. Kenar ilmeğini aldım. Kenardaki 7 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum.
Bu şekilde. Hanımlar şöyle baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Patiğimizin kenarı böyle devam edecek. Böyle örülecek. Ben bu patiğimizin şu kenarına, şu bölüme, kenarlarına toplamda 14 diş haroşa ördüm. Bakın ikisini ördüm. Ben buraya 12 diş haroşa daha öreceğim. Bu benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Doğru sonuçlar elde edebilmek için. Şöyle ki şu bölümü patiğin parmaklarınızın ucuna denk getirin. Patiğin burun kısmını. Şu arka bölümü hanımlar şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Zaten 14 diş haroşadan sonra tekrar sizlere yeniden mezura ile ölçüyü vereceğim. Şimdi bu bölümü örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, buraya 14 sıra haroşamı ördüm geldim. İpimi de bu haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi sizlere mezura ile tekrar ölçüyü de vereceğim. Şöyle burundan başlayarak komple boy ölçüsünü veriyorum. Bakın mezuramı buruna sıfırladım. Şurayı ölçtüğümde şöyle düzeltiyorum. 19 santim hanımlar. 19 santim olarak kenarımızı ördük. Şimdi bu aşamada hanımlar buradaki ilmekleri şişten çıkaracağım. Bir tığ yardımıyla ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa ilmekler şişte de bekleyebilir. Benim yedek şişim olmasına rağmen ben yine bu ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Patiğimin taban bölümünü yaparken şişler elime takılmasın diye hemen şöyle küçük farklı renkli bir ip geçiriyorum. Sonrasında topuk bölümüne gelince bu ilmekleri tekrar şişe takacağız. Kullanacağız hanımlar. Şimdilik bu ilmekler burada beklesin. Şöyle. Hemen yeşil ipimin ucunda şu kenarda şöyle biraz bırakıp kesiyorum. Patiğimizin hanımlar sol kenarını yapacağız şimdi de. Sol kenarımıza başlayacağız. Hemen şu bilek ayrımı yaptığımız yerden itibaren yeşil ipimi ekliyorum. Burada da hanımlar bilek kenarındaki bu ilk 7 ilmek haroşa olacak. Kenardaki 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz. İlk 7 haroşa ilmeğimi öreceğim. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendine düğümlüyorum. Sökülmesin diye devam edeceğim örmeye. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. haroşa ilmeğim. 5, 6, 7. 7 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz öreceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarda aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Şöyle. Şimdi geri dönüyorum. Kenardaki 7 ilmeğim ters olacak. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki 7 ilmeğim de haroşa. Yani bilek kenarındaki 7 ilmeğim haroşa. Bunları da düz örüyorum. Bu şekilde. Şöyle baktığınızda da burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben bu sağ kenara toplamda 14 sıra haroşa örmüştüm. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Çünkü sağ ve sol kenar eşit olacak. Şimdi hanımlar hep birlikte sağ kenarıyla eşit olacak şekilde sol kenarımızı da aynı sayıda örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da ördüm geldim. Yine 14 diş haroşamı yaptım. Ardından ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. İpim bakın sol tarafta kaldı. Haroşalı tarafta kalmadı. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da bu ilmeklerimin içinden şöyle tığ yardımı ile ipimi geçireceğim. Şu ipimi alıyorum. Küçük renkli bir ipim vardı. Bu ilmekler dediğim gibi topuk bölümüne geldiğimizde tekrar kullanılacak. Şimdilik beklesin. Ve yine hemen şuradaki ipimi şöyle kesiyorum. Evet hanımlar, patiğin üst bölümünü bitirdik. Şimdi taban bölümünü öreceğiz. Başlangıçta şöyle ucunda bir ip kalmıştı. Hatta demiştim bunu tabanda kullanacağız diye. Tekrar ipimi şuna düğümlüyorum. Hanımlar, patiğimizi 12 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağım şişime. Şöyle bakın, ipin geldiği yer ilk ilmek yeri. İlk buraya girerek şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Şu kenar biraz sık olduğu için şöyle tığ yardımıyla ilmeğimi çıkaracağım buradan. Bu şekilde. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmeğimi böyle çıkarıyorum. Ön yüzde bakın 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 ve şurada son kenar ilmek yerine de girerek ilmeğimi çıkarttım, 12. 12 ilmek başladığım yerden tekrar 12 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Yine bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım, arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada hem ilmek sayılarımız artacak hem de patiğimizin bu tabanı üst bölüme eklenecek. Şöyle yapacağız. Bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Şöyle V şeklinde. Şimdi burada ilk kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkarttım. İlk ilmeği hanımlar sağdan, diğer ilmeği soldan çıkaracağız. Bu şekilde ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Şimdi şişimdeki 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de bu sağdan çıkarttık. 13 ilmek oldu. Şimdi bir ilmek de sol taraftan çıkaracağız. 14 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradaki ilk kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. İlmek çıkartma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Önce sağ kenardan, sonra sol kenardan ilmeği çıkarıyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördükten sonra geri dönüyorum. Hemen bir diğer kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın şuraya. İlmeğin iki kanadına birden. İlmeğimi çıkarttım. 14 ilmek vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 15 oldu. Şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından sol kenardan da ilmeğimi çıkaracağım. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen şu kenara giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden girdim ve ilmeğimi çıkarttım. Böylece 16 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. Patiğimizin burun kısmı bu şekilde yapılacak hanımlar. Bu şekilde sonuncu ilmeğime kadar örüyorum. Tekrardan hanımlar yapacağımız işlem aynı. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Şimdi de 17 ilmeğimiz oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Ardından sol kenardan da ilmek çıkaracağım. Böylece 18 ilmek olacak. Hem patiğimizin tabanını örmüş oluyoruz hem de ilmek sayıları artmış oluyor. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra diğer kenar ilmek yerine de girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine ters öreceğiz. Ön yüzde önce sağ sonra sol kenardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. Hanımlar, biz bu işleme şişimizde toplamda 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin üst bölümünde 28 ilmek olarak yapmıştık. Yine taban bölümde 28 ilmek olacak. Yani üstle tabandaki ilmek sayıları eşit olacak. Şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar bu şekilde patiğimizin burun kısmını tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şişimde 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. 27. ilmeğimi sağ kenardan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Artık 28 ilmek olarak tabanımız örülecek. İlmek sayısında artış olmayacak. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi geri döndüm. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Burada 27 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ve sıradaki kenar ilmeklerim bakın krem. Krem kenar ilmeğin, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek yeniden ilmek çıkarttım. Böylece yine 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz öreceğim. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Ve burada da bakın karşıda krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştım. Burada da krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Aynı işleme devam edeceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Hanımlar, eğer arka yüzdeysek son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri ters örüyoruz. Arka yüzde olduğumuz için son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de yine son 2 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son 2 ilmeği düzden kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son ikisini tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Bakın burada ikinci krem kenar ilmek yeri var. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Ve burada da sıradaki kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkası 28 ilmek olarak bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu işleme bakın şuraya ve bakın şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 28 ilmek olarak son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü, yani taban bölümünü ördüm ve geldim. İlk ilmeğimizi şu sağdan, ikinci ve sonuncu ilmeğimizi en son bu soldan çıkarttık. Şimdi topuk bölümüne geldik hanımlar. Şu ilmekleri, ipe taktığımız ilmekleri tekrar kullanacağız. Öncelikle bu ilmeklerimi şöyle tekrar şişime alıyorum. İpi çıkarıp öyle de takabilirdim ama ilmeklerim kaçmasın diye bu pembe ip içindeyken ilmeklerimi şişime teker teker takıyorum. Ve şimdi pembe ipimi çekiyorum. Hemen şurada kesmiş olduğumuz ipimizin ucunu buraya düğümlüyorum. Şimdi hanımlar geri dönmeyeceğiz. Bu şişimize taktığımız 14 ilmeğimizi yine öreceğiz. Şu ipimizin ucunu da gizleyerek götüreyim. Şöyle ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim. Yine bunu da haroşa örüyorum. Buradaki 7 ilmek yine haroşa olarak örülecek hanımlar. Şimdi geri döndüm. Kenardaki 7 haroşa ilmeğimi yine haroşa, yani düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Ardından diğer kenardaki 14 ilmeğimizi de yine şişimize alıp onu da öreceğiz. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplanmış olacak. Tabanımızda 28 ilmek vardı. 14 sağ kenarda, 14 de sol kenarda. Bunların hepsi tek şişte toplanınca toplam ilmek sayımız 56 oluyor. Sonuncu ilmeğimi de hemen ördükten sonra hemen şu ilmekleri de yine şişime alacağım. Diğer tarafta olduğu gibi sırasıyla hepsini teker teker şişime aktarıyorum. Yine şu pembe ipi çekiyorum hanımlar. Şu kesmiş olduğumuz ip ucu vardı. Bunu da düğümü arkaya atıyorum hanımlar. Düğüm arkada kalsın diye. Şöyle arkadan düğümledim. Şimdi bu 14 ilmeğimi de öreceğim. Arka yüzde olduğum için hemen şuradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 haroşa ilmeğimi yine düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin hepsini tek şişte topladık hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Topuk kesimine başlayacağız. Topuk bölümünde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda şu sol kenara 24 ilmek ayıracağım. Sayalım: 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen yeri belli olsun diye hanımlar şuraya şu ipi geçireyim tekrardan. 24 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle. İpimiz burada beklesin. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek.
model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipin ucunda gizleyerek götüreyim. Şu 16. ilmeğim. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeği örerken bakın şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Hanımlar bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunları düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi de yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24'te kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu pembe işaretli yere kadar, yani şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şu işaretlere kadar bakın ilmeklerimi kestim geldim. Şimdi şu ipimi çekiyorum. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım hanımlar. Ben burada tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğunu da aynı yöne, aynı şekilde kesiyoruz hanımlar. Ve şişlerdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Kesim böyle yapılıyor, gizli kesim. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada şöyle yapacağım. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Şişlerim boşa çıktı. Şişlerimi bırakıyorum ve ilmeğin üçünü birden topladım. Buraya hanımlar 2 tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Şu şekilde ipimizi de kestik. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şimdi bu ipimizin ucunu şöyle arkaya düğümleyerek, şöyle sıkılayarak ilmek aralarından geçirerek gizliyorum hanımlar. Bu şekilde. Patiğimizi tamamladık. Şöyle bakalım topuğumuza. Şöyle baktığımızda hanımlar ayağı giyince şöyle duracak. Gizli kesim gayet şık, temiz bir görüntüsü var patiğimizin arka bölümünde. Patiğimiz bu kadardı. Hemen şöyle düzelteyim. Şöyle bir görüntüsüne bakalım.
Bakın hanımlar, görüntü itibariyle 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Baştan sona dikişsiz ve 2 şiş ile yaptık patiğimizi. Hemen makineye ama giydirerek bir de öyle göstermek istiyorum size. Ayaktaki duruşuna da yine birlikte bakalım. 5 şiş patik bilmeyenler için ve 5 şiş sevenler için harika bir fikir diye düşünüyorum. Çok güzel, çok şık oldu. İşte bu şekilde patiğimiz, yandan duruşu, bakın diğer kenarının duruşu, patiğimizin tabanı, topuk kısmı, şöyle önden görünüşü, model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.